Allah'a, kitaba, kutlu sancağa, gök pusata and olsun. Mavi gök, yağız yer şahidim olsun. Gök girsin kızıl çıksın ki, fitne saçanlardan, kahpe pusular kuranlardan, hainlerden intikamımı almadan durmayacağım. Nizam-ı alem ve adalet için çıktığım bu yolda başlıya baş eğdirip dizliye diz çöktüreceğim. Zalime yavuz, mazluma umut olmaktan vazgeçmeyeceğim. Göktuğ. Nerede kaldı bu Ares? Pazarın satışı için o kadar hevesliyken hala gelmemiş olması hiç ayrı alamet değil Emir Hazretleri. Emir Saadettin. Gözümüz yollarda kaldı Tekfur Ares. Sizi bekletmek istemezdim. Ancak halletmem gereken işler vardı. Hemen gitmem gerekecek. O yüzden bu işi bitirelim. Bu ne acele Ares? Seni pek tedirgin gördüm. Sanki hortlak görmüş gibisin. Emir Hazretleri, mukaveleler hazır. Hala. Madem Tekfur Ares'in acelesi var, ikimizin şahitliğinde bu işi tamamına erdirelim. Ertuğrul'um, yiğidim. Yaban ellerde yanıp kavrulurmuş da. Biz onu kara topraklar altında bilirmişiz. Yiğidim hainlerle boğuşurmuş da. Biz onun umutlarını, hayallerini esip geçtik.
Ana. Gayri kederlenmeyesin. Beyim döndü. Evladın sağ salim geri geldi. Bundan gayrı cihan yıkılsa dert midir? Hem kendini de böyle harap etmeyesin. Sen evlatlarını bir araya getirmek için bu kararın ardında durdun. Kızım, ya pazar satılırsa? Ertuğrul'un yüzüne nasıl bakarız? Ya Dündar, o ne yapar? Anam. Güzel anam, endişeni esen yerlere veresin. Gayrı şu tatlı canını üzme. Mühim olan beyimin, evladının geri dönmesi. Hem göreceksin, Ertuğrul Bey'in pazar satılmadan yetişecek. Kızım, ben kendimi değil, Dündar'ı düşünürüm. Bütün endişem onun içindir. Ertuğrul onu affetmeyecek diye korkarım. Ana, Ertuğrul Bey'imin Dündar Bey'e nasıl düşkün olduğunu bilmez misin? O ne yaparsa kardeşin iyiliği içindir. Her kış bahara gebedir ana. Gayrı üzerimizdeki kara bulutların dağılma vakti gelmiştir. Benim güzel gelinim. Yiğitliğinle dimdik durdun. Eğriyi doğruyu gördün. Bir bey hatunu nasıl olur herkese gösterdin. Güzel gelinim. Bey Hatun'u nasıl olur senden öğrendik ana. Allah'ım sana zeval vermesin. Ay benim güzel kızım. Ay benim güzel gelinim. Dündar Bey, Bahadır Bey bu mukabeleyle Ertuğrul Bey'in evvelce tüccarlara vermiş olduğu teminatları devam ettirecek. Tekfur Ares'te ticaret erbabı, mahir bir tüccarı ona yardım için yanına verecek. İkisi Hanlı Pazarı büyütecekler. Bu işten herkes kârlı çıkacak. Ertuğrul Bey'e verdiğim sözü tutmaya devam edeceğim. Hanlı Pazar'a getireceğim tüccarla Rum tüccarları bu topraklarda tekrar ticaret yapmaya ikna edeceğim. Sonunda. Bu işi bitirelim artık. Burayı İslam kılacağız.
ilk ezanı okuyup burayı şerefli bir kervansaray kılacağız. Ahaliye haber edin. Korkmasınlar. Gayrı zulüm sona ermiştir. Hayırlara vesile olsun. Bu satış sulhumuza can, ticaretimize bereket katsın. Buyur Bahadır Bey, hayrını gör. Hepimiz için hayırlı olsun Emir Hazretleri. Abi. Ertuğrul. Allah'a bin şükür Ertuğrul. Burada aramızdasın. Nasıl oldu bu? Yaşayacak. Düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Emir Saadettin. Hepimiz seni öldü bildik. Toprağa verdik. Toprağa verdiğiniz benim değil, bana tuzak kuranlardan birinin cesediydi. Pek iyi, pek iyi. Bunca vakit neredeydin Ertuğrul Bey? Bir köle tüccarının eline düşmüştü. Lakin çok şükür kurtuldum. Buradayım artık. Ala. Ala. Hoş gelmişsin. Biz de tam hayırlı bir işi tamamına erdirmiştik. Kardeşim Dündar'ın Hanlı Pazarı satmak için burada olduğunu bilirim. Lakin kayıya şer olanın hiç kimseye hayrı olmayacağını da bilirim. Buna mütevellit bu mukabelelerin benim gözümde zerrece hükmü yoktur. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Dündar Bey
mukaveleye kayıların mührünü bastı. Şahitlerin huzurunda Bahadır Bey'in altınları aldı. Elimde kayı mührünün olduğu bu anlaşma olduktan sonra senin de sözlerinin hükmü yoktur Ertuğrul Bey. Ertuğrul. Sen babamı nasıl çiğnersin? Ertuğrul! Bu neyin telaşıdır Bahadır Bey? Oğlunla bir olup cesedimden parça koparmak için beklemekten sıkılmış bir halin var. Bahadır Bey, kılıcını kınında tutasın. Bu toprakların uç beyi benim. Hanlı pazar benim malımdır. Satmıyorum. Ya hepiniz elime kanınızı bularsınız ya da bana itaat edersiniz. Çavdarların beyi Bahadır kimseye itaat etmez. Ertuğrul Bey. Vaktiyle itaat etmeyen yeğenin Ural'ın yanında sana da bir yer ayırırız o vakit Bahadır Bey. Mukabeleyi yırtmasına nasıl izin verirsiniz Emir Hazretleri? Asıl sen bir uç beyine nasıl asi durursun? Ertuğrul Bey bu toprakların uç beyidir. Sacar Bey, alplerini de al, hemen buradan git. Biz bu meseleyi Ertuğrul Bey'le uhulet ve suhulet içerisinde çözeceğiz. İnşallah. Turgut. Alper! Beri bak Turgut. Beyiniz geldi diye meydan size kalacak sanmayın. Yaptığınız her şeyin hesabı sorulacak. Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız. Cahile bak hele. Cahile bak hele. Hele cahile bakasın. Ettiği laf haddinden büyüktür. Meydan asıl sizin gibi sırtlanlara kalır sanmayın. Ertuğrul Bey'im yokken
Nasıl bırakmadıysak bundan gayrı da bırakmayız evelallah. Seninle de, beyinle de, obanla da görülecek hesabımız var Turgut. Bedelleriniz iyice birikti. Vakti geldiğinde oluk oluk kanla ödeyeceksiniz. Sizin dişleriniz bizi çiğnemeye yetmez. Pusatınızı yanlış yere çekmeyesiniz. Sonra döner, kendi kellenizi biçer. O vakit kimin kanı oluk oluk akar görürüz. Görürüz Turgut. Göreceğiz. Ertuğrul Bey, senin yokluğunu fırsat bilen eşkıyalar kervanlara saldırılar düzenledi. Hanlı Pazar'ın işleri bozuldu. Bu işten hem benim halkım hem Türkler çok zarar gördüler. Bahadır Bey, Hanlı Pazar'ı alacaktı. Tekfur Ares'te Frenklerle ticareti geliştirecek mahir bir tüccar atayacaktı. Dündar Bey'e gelince senin isteklerine sonuna kadar riayet etti. İsteklerin doğrultusunda tüccarları korudu. Bu işte kızacak, gücenecek bir şey yok Ertuğrul Bey. Bu zor zaman içerisinde ben elimden geldiği kadar hem kendi halkımın hem de Türklerin çıkarlarını korumaya çalıştım. Senin ölümün kayıları zaafa uğrattı. Mesele budur. Bu zaaf ticarete de, ahalinin ekmeğine de mani oldu. Bitmiş tükenmiş bir pazarı alarak ikisi de elini taşın altına koydu. Madem benim yokluğumda pazarın düzeni bozuldu, bu topraklara da, ticarete de nizam getirmek bir uç beyi olarak benim vazifemdir. Tekfur Ares, seninle Hanlı Pazar'daki ticareti yeniden ihya etmek için ne gerekiyorsa oturup konuşacağız. Eminim sen de halkının refahını istersin. Kaleye gelip seninle konuşacağım. Şimdi gidebilirsin. Sana gelince Bahadır Bey, yarın Hanlı Pazar'da beyler toyunu toplayacağım. Uç beyine kılıç çekmek neymiş, oğluna soracağım. Obana gelince, obanın hükmünü de toyda vereceğim. Obamın hükmünü sadece ben veririm Ertuğrul Bey. O vakit senin hükmün de pusatımın ucunda olur Bahadır Bey. Şimdi gidebilirsin. Bahadır Bey, altınlarını unutmayasın. Alpler! Sandığı alın. Atımı getir. Gebertin birbirinizi lanet olası Türkler. Hepinizden kurtulalım. Bugün birbirinizi kırın. Yarın nasıl olsa hepinizi ben kıracağım.
Gidiyoruz! Çap! Pazarın düzeni nasıl bozuldu Emir Saadettin? Neden tedbir almadın? Tüccarlara aman vermeyen eşkıyaya sen nasıl aman verdin? Olanlardan beni mi mesul tutarsın Ertuğrul? Bana tuzak kurup Alplerimi öldürenleri bulamadın. Yokluğumda Türk obalarının gaflete düşmelerine mani olamadın. Eşkıyaların, uğursuzların peşinde askerlerim günlerce koştu. Yakaladıklarımızı sorguladım. Sana ve Alplerine bunu yapanı bulmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Buna en başta Dündar Bey şahittir. Sultanımız benim yokluğumda seni bu topraklarda vazifelendirdi. Sen ne yaptın? Nice şehit vererek aldığım hanlı pazarı satması için kardeşimi razı ettin. Göç etmelerine mani olmak yerine onu teşvik ettin. Sakın bana vazifeni yaptığını söylemeyesin. Hayatta olmana sevinirim Ertuğrul. Lakin öfkenin şehvetine kapılıp sevincimi boğmayasın. Yarın toyda son kez misafirim olacaksın. Ben döndüm. Gayrı bu topraklarda senin vazifen sona erdi. Sakın ola bir daha karşıma çıkmayasın. Gayrı bu topraklarda devlet benim. Beyimin gölgesi bile yeter bunları hizaya getirmeye. O Bahadır denen şeytan ahkam kessin de görelim bakalım bundan gayrı. Aslan Hatun'la düğün hazırlıklarımız da başlar gayrı. Turgut kardeş, şöyle dillere destan bir düğün yapalım ki düşmanlar çatır çatır çatlarlar. Ertuğrul Bey'in buyruk versin yeter kardeş. O dedikten sonra hiçbir güç mani olamaz evelallah. Abi. Hata ettim. Affedesin. Her şeye ben sebep oldum. Kendi ahmaklığından, bile isteye, korkaklığından teslim oldun Dündar. Neyin affını dilersin benden? Abi. Sakın. Sakın bana ağabey deme. Sana da, senin arkanda duranlara da bunun hesabını ödeteceğim. Turgut. Buyur beyim. Tez Çavdar Ovası'na varasın. Aslıhan Hatun'a diyesin ki
Ne vakit Bahadır Bey'in obası topraklarımıza varacak, o vakit beylik toyu yapılacak. Yarın Hanlı Pazar'da beylere toy veriyorum. Aslan Hatun da davetlidir. Yarınki toyda Uç Bey'ine pusat çeken Sancar Bey'in hükmü de verilecektir. Dediklerimi aynen böyle iletesin. Buyruk senindir beyim. Eyvallah. Yolu açın. Vay soysuz çakal vay. Demek buradasın. Bakalım yolun nereyedir? Komutan Ares, size anlatacaklarım var. Tek başına bir adamı yakalayamadınız. Hala karşıma geçmiş size anlatacaklarım var diyorsun. Anlatacaklarım önemli efendim. Geç içeri. Vay soysuzlar vay. Kalleşliğinizin hesabını vereceksiniz. Elbet o girdiğin delikten çıkacaksın. Ertuğrul Bey'e anlatacaklarım var daha. Kara geceyi sabaha ulaştırana, kara kışı bahara kavuşturana hamdolsun. Eşkıya belasını işittim. Bunlar şeytanların tuzaklarıdır. Ye ise kapılmayasınız. Onların tuzaklarına aldanmayasınız. Toprağımızın, malımızın, hanımızın kıymetini bilip gayretle çalıştıkça şeytanların tuzakları boşa çıkacaktır. Kazancımız daha da bereketlenecektir. Uç beyiniz olarak sözümdür.
eşkıya belası bıçak gibi kesilecektir. Sultanımız da, uç beyiniz olarak ben de arkanızdayız. Huzur ve bereket içinde ticaretinizi yapın. Ertuğrul Bey'im çok yaşa! 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 Ertuğrul tek başına. Hem senin hem köle tüccarların elinden nasıl kurtuldu Yorgo? Kurtulmadı efendim, kurtarıldı. Kurtarıldı mı? Kim kurtardı? Kim olduklarını bilmiyorum efendim. Ancak Ancak ne? sıradan adamlar değillerdi efendim. Hazırlıklı gelmişlerdi. Usta savaşçılardı. Ne demek usta savaşçılardı? Ertuğrul, bilmediğimiz birileri tarafından korunuyor efendim. Ertuğrul bütün bunların arkasında benim olduğumu bilmiyor. Bunu da en iyi şekilde kullanacağım. Onunla davam daha yeni başladı. O pazarı da ona teslim etmeyeceğim. Nikya'dan usta bir tüccar geliyor. Adı Niko. Birkaç gün içinde burada olur. Pazarı bitirmek için onun yardımına ihtiyacım var Yorgo. Buraya sağ salim gelmesi lazım. Anladın mı? Adamlarını al, yola çık, ona eşlik et. Ve sakın ortalıkta gözükme. Emredersiniz efendim. Defol! Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Kayının yiğitleri, erleri, her birinizin yüreğinde kanayan yaralar olduğunu bilirim. Lakin tasalanmayasınız. Hanlı Pazar hala kayıların malıdır. Siz nasıl kayı beysiniz ki zoru görünce direnmeyip geldiğimiz yerlere göç kararı alırsınız? Bağışla bizi beyim. Biz seni öldü bilirdik. Ben ölsem de dava ölmez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam edecektir. Peygamber Efendimiz ahirete göç ettiğinde onu kaybettiği için yeise kapılan ashaba Hazreti Ebu Bekir
hangi ayetle cevap vermişti? Hazreti Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Onlar inandıkları davadan dönmediler. Cihanın dört bir yanına adalet sancağı diktiler. Ya siz? Siz ne yaptınız? Bilinsin ki kayılar Ertuğrul Bey'le kaim değildir. Derdi Allah'ın davası olan kişi cihan üstüne gelse durduğu yerde dirayet gösterir. Lakin siz bu dirayeti gösteremediniz. İrademdir. Dündar Bey'i ve Dündar Bey'e destek olan beyleri beylikten azlettim. Senin hükmüne boynumuz kıldan incedir beyim. Yeter ki sen başımızda ol. Buyruk senin beyim. Bu herkese ibret olsun. Davasına sadık olmayanın, dirayet göstermeyenin gayrı otağımızda yeri yoktur. Gitmek isteyenler şimdi buyursun gitsin. Otağımda seni beklerim Dündar. Huzuruma gelesin.